Evet arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz. Bitcoin şu an yayın başında 52.970 dolar seviyelerinde, 53 bin dolar diyelim, 53 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Uzun zamandır demeyelim, hani son günlerde yayın açmamızı istediniz, o yüzden biz de bir yayın açmak istedik. Piyasayı en azından dilimiz döndüğünce bildiğimiz kadar yorumlamaya çalışacağız. İnşallah sesim iyi geliyordur. Sesimde bir problem var mı? Yok hocam, gayet iyi. Şimdi burada tabii ki boş boşuna konuşmayacağız. Bir şeyleri de yorumlamaya çalışacağız. Bir şeyleri de anlatmaya çalışacağız. En azından kendi beklentilerimizi, bu gidişat nereye kadar gider ya da daha hızlı hareket edebilecek coinler hangileridir? Bunlardan ben en azından kendim açısından bahsedeceğimi söyleyebilirim. Çünkü böyle düşüşlerde, bildiğiniz üzere ufak kıpranışlarda, yani ufak bir yükselişte çok daha hızlı hareket eden coinler mümkün. Bu coinler hangileri olabilir? Bunlar neler olabilir? Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunları anlatmaya çalışacağız. Bu tür zamanlarda tabii ki canlı yayın yapmak çok zor. Ama bu tür zamanlarda biz de her zaman canlı yayın yapma taraftarında oluyoruz. Çünkü sizin beklentinizi biliyoruz. Tabii zor bir dönemden geçiyoruz. Bitcoin, özellikle Ethereum tarafı daha hızlı bir düşüş, çok hızlı bir düşüş. Ee, Bu düşüşlerde etkilenen, hani spotta etkilenen, zaten vadeli tarafında zaten işlem açmadığınızı düşünüyorum son zamanlarda, ama çok hızlı etkilenen bir sürü insan var çevremizde. Tabii ki burada herkes şunu düşünüyor. Onun da farkındayım. Buradan alır mıyım? Çünkü bunun iki yönlü bir şey var. Zaten piyasa düşmüş. Buradan almalı mıyım? Bir de diğer kısım var. Zaten tamamen zararda. Ee, Hani bunu satayım da en azından zararın belli bir yerinden çıkayım mı? Bütün bunları hep birlikte yorumlamaya çalışacağız. Evet, hemen bu düşüşü bekliyor muydunuz diye. Şöyle söyleyeyim sana. Ee, Yani piyasayla ilgili ben takip ediyorum arka tarafta. Ama son zamanlarda ben bütün yazda olduğu gibi turizm sezonunun hareketli olması sebebiyle yazın biraz daha piyasaya az bakan bir insanım. Takip ediyorum. Zaten yazın hemen hemen hiç vadeli işlemlere bulaşmıyorum. Normal spottaki, tabii ki benim de varlığım ciddi bir miktarda eridi. Spot piyasa üzerinden devam ediyorum. Şimdi kısaca arkadaşlara söz veririm. Sonrasında çok uzatmayacağız yayını. Çok da fazla böyle heyecan, merak uyandırmayacağız. Ben söyleyeceklerimi direkt söyleyeceğim zaten. Böyle kısa bir mola alıp arkadaşlara söz verip sonrasında devam edelim. Sağ olun hocam. Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Az önce Barış Hoca'nın dediği gibi zaten ara ara biz canlı yayınlar sizleri yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. En azından herhangi bir durum olduğunda bunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki her zaman işte piyasaya giderken değil, biliyorsunuz ki kripto kurdu, iyi giderken de kötü giderken de en azından takipçilerin de isteğiyle beraber bu tarz canlı yayınları açıyoruz. Şu an Bitcoin dediğimiz gibi hani 53 bin dolar civarında ve uzun zamandır aslında hani bizim paylaşım olarak baktığımızda çok fazla bir şey paylaşmama seçeneklerimizden bir tanesi biraz da buna dayanıyor açıkçası. Çünkü hani çıkan coinler o çok fazla, zaten bununla ilgili tweet de atıyoruz aslında. Hani pump fund tamam, ilk başta bir hareket kattı. Ama daha sonrasında paranın o denli hızlı bir şekilde yükselip hızlı bir şekilde shit olan, rak olan projelere döndü. Ve bu normal altcoin tarafındaki piyasalardan para çıkışını sağladı ve daha sonrasında altcoin'ler tabii ki ne oldu? Bitcoin işte belli bir noktada durdu ama altcoin'ler, Bitcoin 1000 dolar 2000 dolar düştüğünde çok fazla düştü. Yani şu an baktığınızda işte 6-7 ay önceki seviyelerine gelmesi için şu an altcoin'lerin nereden baksanız 3 kat 5 kat yapmaları gibi bir durum söz konusu oldu açıkçası. Yani biliyorsunuz işte zaten son zamanlarda çıkan haberlerde işte savaşlar çıktı, yok yeni virüs varyantları gibi birçok done ortaya çıktı. İşte bugün çıkan Japonya borsalarındaki batış haberleriyle ilgili birçok haber var. Yani Barış Hoca'nın dediği gibi piyasayla ilgili yine genel olarak konuşacağız. Barış Hoca yorumlarını yapacak. Ekstra hani bizim tabii Bitcoin tahminlerimiz olur. İşte onu yaparız belki ekipçe. Hani buradan sonra nasıl bir süreç işler, biraz daha gider geri döner mi vesaire. Sizin de sorularınız varsa onları da alırız. Benim şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan iyi akşamlar. Mert'in söylediklerine katılıyorum. Aslında biz bu süreçte daha çok paramızı korumaya, kazanmaktan çok kaybetmemeye özen gösterdik. Ona göre belli başlı projelerin paylaşımını yaptık ki e, güzel de kazançlar sağladı. Sendit olsun,
Bazink olsun. Bunun yanında yani İran'ın füze atması, resesyon korkusu, kripto dahil diğer borsaları da etkiledi. Ee, Yani ilerleyen saatlerde, yani ilerleyen dakikalarda Barış Hocam zaten yine kendi yorumuna katacak. Ekstra olarak şu süreçte sabırlı olmak, eğer maldaysanız, yani stres yapmamak çok önemli. Yani para kaybetme bu piyasada e, bir oyun, yani bu işin bir parçası. Eğer bu piyasadaysanız sinirlerinize, sabrınıza hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben de sözü ekip arkadaşlarıma bırakıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben çok uzun tutmayacağım. Ekip arkadaşlarımın söylediklerinin her bir sözüne şu an katılıyorum. Bunun dışında kripto sektörü malum sabır demek. Ne kadar sabırlı olursanız, ne kadar stratejinize sahip çıkarsanız ilerisi dönemler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi çok uzatmayacağım. Sözü Turaç hocama bırakıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kötü bir dönemden geçiyoruz bu geçtiğimiz süreçte. Bitcoin piyasası olduğu gibi bütün piyasalarda bir düşüş gerçekleşti. Gerek Amerika, gerek ülkemizdeki borsalar olsun, gerek dünya borsaları. Bitcoin de bundan nasibini aldı tabii ki haberlerden. Hocalarımın söyledikleri şeylere katılıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar benim de. Teşekkür ediyorum. Evet, herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar, ekip arkadaşlarıma. Hızlı bir şekilde başlayalım. Tabii ki bu zor piyasada birazcık konuşması zor. Ama bundan sonrası ne olur? Tabii ki işte herkesin konuştuğunu konuşmak çok mantıklı olmuyor. İşte bu dünyada bir resesyon, işte paranın erimesi, ticaretin durması söz konusu. Bir 3. Dünya Savaşı'nın ateşlenmesi söz konusu vesaire, bu tür şeyler söz konusu. Ama bu tür düşüşlerde şunu söyleyebilirim size. Bu tür düşüşlerin devamı gelir mi gelmez miden daha çok bu tür düşüşlerin kısa süreli bir artışı söz konusu olabiliyor. Ben bugün aslında bu yayına katılmamın ya da bu yayını açmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Burada hangi coinlere fokus almayız? En azından bugün bu yayında mesela bir tane sepet yaparsak yarın ya da bir gün %20, %30 bir kar alabilir miyiz? Bu bize yeter mi? Bunları konuşmak için ben geldim. Çünkü bu tür düşüşlerde üst üste devam eden günlerde, düşüşlerde, yani %30'a varan, %40'a varan, bazı coinlerde işte %50'ye varan düşüşlerde kısa süreli geri tepkimeler oluyor. Bu tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani bu geri dönüşün, en azından bu kısa süreli mi uzun süreli mi bilmiyorum ama bu geri dönüş bize eğer %20, %30 kar bile bırakacaksa ve biz bundan mutluysak oranın bura olabileceğini düşünüyorum. Yayın hayatım boyunca, yani 6 senelik yayın hayatımız boyunca bunun birçoğunu gördük zaten. Ama buralardan genellikle bir geri dönüş aldığımızı düşünüyorum. O geri dönüş noktalarından bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki işte arkadaşların söylediği gibi işte küresel piyasalarda bütün borsaların düşmesi vesaire, bu ayrı bir şey. Ben söyledik sırada bak Bitcoin arttı. Bizim yayının da her zaman Bitcoin'e bir faydası oluyor. Yani yayının başından beri bir $600 üstüne attık. Ama bu tür dediğim gibi bu tür düşüşlerin bir geri dönüşü oluyor. Burada neyi kovalamak gerekiyor? Biraz daha ilk önce hangi coinler yükselir buna bakmak gerekiyor. Yani eğer şöyle düşünün, mesela ben chatten bekliyorum bunu. Bir artış olduğunda ilk önce hangi coinler yükseliyor? Bunlara bakmamız gerekiyor. Hani biraz daha kısa vadeli düşünüyoruz ya. Çünkü şu anki dünyadaki ekonomi nereye gideceği belli değil yani. İşte Amerika'nın faiz arttırmaması vesaire. Bunları hepiniz biliyorsunuz zaten. Bunu faiz düşmemesi vesaire. Bunları zaten hepiniz biliyorsunuz. O yüzden bunları konuşmak istemiyorum. Ama önemli olan soru şu. Eğer buradan bir geri tepki alırsak, ki ben alacağımızı düşünüyorum. Buralardan bir tepki alırsak ilk başta hangi coinler yükselir? Eğer bu coinler yükselirse biz bunlardan %20, %30 kar ettiğimizde bizim için faydalı olacak mı? Bence faydalı olabileceğini düşünüyorum. En azından elimizdeki, cebimizdeki parayı biraz daha toparlamak açısından iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki tamamen nakitte olmayan arkadaşlar, yani tamamen nakitte olmak şöyle arkadaşlar, ben de tamamen nakitte değilim. Hiç parası olmayıp buradan girebilecek arkadaşlar olduğu gibi bunu işte her zaman söylediğimiz gibi, yok kredi çekim, yok bilmem ne çekim, şunu yapayım bunu yapayım. Tabii ki hiçbir zaman, zaten bugün de değil, dün de değildi, $3.500 iken de değildi. Hiçbir zaman kredi çekip işte
bankalardan borçlanıp buna girmemeniz gerekiyor. Şimdi hızlı bir şekilde şey yapacağım. Burada en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki Solana ekosistemine bakmak gerekiyor. Buradaki Solana ekosistemine bakarken de tabii ki Sol'a bakmak gerekiyor. Yani Sol bugün Solana yani arkadaşlar 110 dolar seviyelerine çıktı. Şu an 129 dolar seviyelerinde. Tabii ki bir geri dönüşte gayet bu 129 dolar çarpı 1.20 yaparsan işte bugün aldım mesela işte 129 dolara aldın diyelim. Spot'tan tabii ki bu bir vadeli işlem değil. Çarpı 1.20 yaptığında 144 dolarda kapattığında bu işlemi belki yayındayken gelir. Gelebilir tabii ki bir ihtimal. Belki 2 gün sonra gelir. Çok önemli değil. Ama Solana'nın gayet 144 dolar seviyelerine gelmesi mümkün. Dolayısıyla burada sen şu an aldığında işte bu seviyelerden aldığında %20 toparlanmış oluyorsun. PayPay'i mesela bir arkadaş söylemiş. Ethereum tarafına birazdan geçeceğim. Tabii ki PayPay tarafında da mesela PayPay'de 72.8 milyon dolar seviyelerinde şu an. 6 saatte %23.39 artmış. Çok hızlı konuşuyorum. Yayın herhalde bayağıdır uzun süre olduğu için bende birikmiş. İşte 24 saatte de %4.4 artmış. Tabii ki PayPay de mesela 70 milyon, 100 milyon dolar seviyelerini geçecektir muhtemelen. Böyle bir artışta. İşte onu da aldığında işte bayağı %50 gibi bir para kazanıyorsun. İşte burada buna fokuslanmak gerekiyor. Burada hangi coinler artar bunlara fokuslanmak gerekiyor. Dolayısıyla evet PayPay de mesela bir tane diyeceğim coinlerden bir tanesiydi aklımdaydı. Evet BOME tarafına da bakmak gerekiyor. O da Solana ekosisteminde hep aklımdakileri söylüyorsunuz. İşte BOME hemen hemen biz ilk aldığımız yere geldi demeyeceğim tabii ki. Hepiniz biliyorsunuz o ilk aldığımız yer çok çok düşük yerlerdi. Ama işte 0.052 dolar seviyelerinden sonra şu an 0.060. Tabii ki burada da mesela bir artışta %20, %30 artışlar görebiliriz. Burada yine aynı şekilde ne var arkadaşlar? Bonk var, Mairo var mesela. Onları da açalım. Bonk var, Mairo var Solana ekosisteminde. Bunlar çok hızlı artış gösterebilecek. Buradan olası tepkide bakın. Olası tepkide. Yani Bitcoin bir artarken bunlar kaç artar? Biraz da oraya bakmak gerekiyor. Artabilecek coinlerin başında geliyor. Evet çok hızlı konuştum. VIF de var hocam Solana tarafında. O da Evet. çok fazla tepki veriyor. Yani VIF'ten biraz şey diye bahsetmek istemedim. Biraz şeyi çok yüksek. Market cap'i çok yüksek. Evet. Tabii ki orada tepki verebilir ama mesela şimdi tamam BOME'nin de market cap'i yüksek ama o kadar yüksek değil. Hani VIF kadar yüksek değil. Belki bunlar arkadaşlar şöyle düşünün bakın hepiniz kriptonun içerisindesiniz zaten. İşte 6 senedir, 10 senedir, 5 senedir, 3 senedir her neyse. Herkes içinde. Az çok zaten her gün Binance'a giren bir adam bile Binance'da sadece Binance'da listeli olan coinlere baksa bile bir tepki geldiğinde en hızlı hangileri tepki verir? Bunları anlayabilecek durumdasınız diye düşünüyorum. Burada mesela tabii ki şey sorusu gelebilir. TRB sorusu gelebilir. Tabii ki bu tür spekülatif coinlerden bahsetmiyoruz. Genel olarak yani genel istikrar anlamında. Eğer böyle bir piyasada düşüş gerçekleşti sonradan bir yükseliş gerçekleşti. Burada hangi coinler ilk artabilir? Bundan bahsediyoruz. TRB gibi işte daha zamanında işte 3 dolarlardan bilmem 300 dolarlara çıkmış spekülatif coinlerden bahsetmiyoruz. Daha gerçekçi, daha oturaklı, daha ekosistemi olan ya da olmasa da bir topluluğu olan coinlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar en hızlı tepki alabilecek coinlerin başında geliyor diye düşünüyorum. Biraz da buraya fokuslanmak gerekiyor. Tabii soruma cevap vermediniz. Şu açıdan cevap vermediniz. Şimdi burada yeni mi giriyorsunuz şöyle ya da düşündüğünüz coinler ne? Almayı mı düşünüyorsunuz? Tutmayı mı düşünüyorsunuz? Ya da nasıl söyleyeyim size? Buradaki beklentiniz ne? Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Bugün biz kriptoya kendimizi yeni girmiş gibi mi hissediyoruz diyorsunuz? Yoksa hocam biz zaten çok battık. Çok kötü bir durumdayız. Aslında bir vadeli işlem tavsiyesi mi bekliyorsunuz? Sallıyorum. Hani ben buradan açayım da işte %20, %30, %50 artsın hızlı bir şekilde çıkayım mı diyorsunuz? Bunlar çok önemli. Bitcoin'de 53.900 dolar oldu herhalde. Biz yayın başında kaçtı Bitcoin? Dur ben bir tane... 52.890 sanki. Yok ben pozisyon açtım zaten bir tane. Hı. Oradan biliyorum. Bizim yayına özel. Yayına özel pozisyon açtım. Evet. Bayağı artmışız. 1000 dolar kadar artmışız. Evet yayında iyi geldi. Neyse 1000 dolar gibi ciddi bir miktar arttı.
Evet, ton tarafını da konuşacağız ama 15 dakika oldu. Yani yayının 15. dakikasında acayip hızlı dolu dolu girdik. Ton tarafını da konuşacağız. Hocam acil bir 73x lazım. İşte yayının başından beri mesela Bitcoin'e sallıyorum long açsaydın. Ya tabii ki bunlar çok saçma şeyler ama long açsaydın. İşte 25x açsaydı herhalde bir $1000'dan bayağı bir kazanmıştın, öyle söyleyeyim. Halil verin gitsin. Evet, bir soru var. Hocam BOME tarzı bir şey yok mu diye. Arkadaşlar böyle bir piyasada zaten BOME tarzı bir şeyin çıkması çok mümkün değil. Acele çıkan son zamanlardaki coinleri de gördük zaten. Hani hızlı bir şekilde çıktılar. Sanki piyasa çok güzelmiş gibi ya da çok piyasaya iyiye gidebilecek gibi. Böyle bir piyasada BOME vesaire böyle tür şeyler çıkmaz. Çıkarsa da bunu bulmak çok çok zor olur. Çünkü bu piyasada hani çok az şey çıkar. O az şeyin de tutma ihtimali çok çok düşüktür. Burada daha çok eski coinlere bakıp hangisi daha hızlı yükselir, hangisi daha yukarı gider, bunları yorumlamak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Hocam bir de onun çıkmasının yanında aynı zamanda hani uzun zamandır piyasada olan aslında hani insanları bir nevi işte farmlama, etkinliklerine katılma gibi şeylerin mesela o tarz projelerin bile şu dönemde çıkması o kadar büyük hata ki. Yani kendilerine olan şeyi de hani mesela normal bir zamanda çıksalar yakalayacakları market cap arkasına alacağı işte piyasada para verken alacağı hype'ı bu zamanda çıkartarak da çoğu proje öldürüyor aslında. Hele ki az önce dediğiniz gibi hocam Pump Fund çıktı çıkalı zaten hani o zaman da tweet atmış. Sesim geliyor mu? Hı. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Şu an geliyor. Tamam hocam. Ya Pump Fund çıktıktan sonra da hocam işte zaten hani bu yeni tarz işte bulduğumuz hani BOME gibi, JOG gibi, Mayro gibi, Bonk gibi coinleri biraz daha bulmak zorlaşıyor. Çünkü yüzlerce, binlerce çıktığı için hani böyle arkadaşlar o taraflarda hani Ya biraz da Mert, zamanını beklemek gerekiyor. Yani evet her hocam, şeyde kesinlikle. hemen hızlı bir şekilde dediğim gibi hani zamanı geldiğinde zaten bunlar çok kolay bir şekilde bulunabiliyor. Az Evet. çok bu piyasanın içerisinde olan araştıran birisi olarak bunları bulabiliyoruz. Bulabileceğimizi düşünüyoruz ama bu tür şeyler hemen ol deyince olmuyor. Dediğim gibi güncel piyasa şartlarını biraz daha yorumlamak biraz daha mantıklı geliyor bana. ZK tarafı ile ilgili de şöyle söyleyeyim. ZK ile ilgili soru sormuş. Niye ise özellikle Türk komünitesi hani bir düşüşte daha bundan önceki hani 2 gün önce 3 gün önceki düşüşte orada da hemen ZK konuşmaya başladı. Ben bunu çok sevmiyorum. Yani o yüzden mesela ben ZK tarafına değil de başka yerde acaba hangisi daha hızlı tepki verir? Buraya biraz daha bakma tarafında olduğunu düşünüyorum. Niyeyse hep Türk komünitesi hani bir düşüşte hani bu düşüş değil bak 3 gün önceki, 4 gün önceki, 5 gün önceki düşüşte hemen herkes sepetlerini ZK ile doldurmaya başladı. Ben bunu çok ilginç buluyorum. Niye ZK mesela? Niye bu kadar coin varken ZK? O öyle olunca ben ZK'yı zaten komple eliyorum yani çıkartıyorum onu. Onu almıyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Biraz daha Türk komünitesinin söylediklerinden. Tabii ki bunu şey olarak algılamayın arkadaşlar. Kötü bir şey olarak algılamayın. Ama oradan biraz daha uzak duruyor. Evet. Bu arada Burak Dikeç'le ilgili çok yazıyorsun ama onu biliyoruz zaten. Hani en başından beri bilgimiz var. Ama onunla ilgili şöyle bir şey var. Sonuçta dediğimiz gibi hani bunun çıktığı yer belli. Hani işte rapçiler çıktı, popçular çıktı, ne bileyim daha sonra şarkıcısı çıktı, bilmem ne çıktı. Bu da onlardan bir tanesi ve kimin çıkarttığı da belli. O tarz ve Türk tarafıyla ilgili olduğu zaman arkadaşlar zaten daha önce işte gördünüz bu Imaro taraflarını falan da gördünüz. Yani birçok isim vermeye de gerek yok aslında. Hani hepsini gördünüz. Onun için hani çok fazla cevap verecek bir şey yok o tarafla ilgili ama bilgimiz olduğunu bilin yani. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam Bitcoin'de ikinci düşüş dalgası bekliyor musunuz? Yani ben hadi kişisel bir yorum mu yapayım, daha sonra diğer arkadaşlar ya da Barış Hoca'nın da fikirleri var der arkadaşlar. Ya ben şöyle düşünüyorum. Genel olarak baktığımda işte Bitcoin tarafıyla ilgili. Şimdi mesela burada hani tamam mala giren birçok insan oluyor dediği gibi. Şimdi Barış Hoca'nın az önce söylediği kısım gerçekten çok önemli. Çünkü burada Bitcoin'in buradan alacağı bir tepkide sizin bu almayı düşündüğünüz coinlerde edeceğiniz kar marjı işte %20 mi %30 mu
gibi düşünüyorsunuz diye bir sorduğu nokta aslında çok önemli. Çünkü kimine göre o onu tatmin etmiyor ve tatmin etmediği zaman daha fazlasını bekliyor ve piyasa işte biraz daha toparladıktan sonra herkes geldi, bir kere daha çizim moduna girdiğinde o onu tatmin etmedi ve çıkmadığı için zarar etmiş oluyor. Ama diğer türlü işte ben bunu buradan alırım, uzun vade beklerim diye düşünen bir insan için de işte biraz daha gittikten sonra Bitcoin'in tekrar aşağı düşmesiyle o ne olacak? Malı elinde tutmuş olacak zaten. Uzun vadede onu zaten beklemesini düşünmüş olacak. Bekliyor olacak. Beklemeyi düşünmüş olacak. Açıkçası burada yaptığınız yatırım stratejisi, sizin ne kadar bir zamanda bu coin'i tutacağınız gibi verilerin hepsi arkadaşlar çok önemli. Yani burada dediğim gibi hani herkes yavaş yavaş fiyatlanıyor. Belli bir noktaya kadar tekrardan işte 56, 57, 58'e kadar hadi belki bir gittikten sonra hani ben tekrardan bir geri çekilme açıkçası Bitcoin'de düşünüyorum. Çünkü işte baktığım zaman herkesin tekrardan işte mal toplamaya, tabii bu uzun vade için arkadaşlar, az önceki verdiğim tepkiyle alakası yok. Hani buradan aldığım %30'u tabii ki herkes kovalayabilir. Ama ileri süreçte düşünenler için daha tam zamanı açıkçası olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Bir geri çekilme daha yaşatacağını Bitcoin'in düşünüyorum. Tabii bu kaç olur bunu bilmek çok zor. Zaten bunu bilsek arkadaşlar bununla ilgili net bir görüş veririz. Evet, burada da şuna bakmak gerekiyor Mert, onu söylüyorum. Evet. İşte özellikle vadeli tarafında ya da spot tarafında şey alacaklar için. Burada şu an dünyadaki zaten belirsizlik söz konusu yani. Neyin ne olacağı işte. Amerika tarafı var, dünya savaşı var. Onun dışında işte tüm dünyada global bir ekonomik sıkıntı var. Bunlara bakmak gerekiyor ya. Hani biraz daha ben burada mesela tam burada biraz daha kısa vadeli biraz daha vurkaç işlemlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hani dün ben de şey yapmıştım mesela, burada da yapıyorum. Yani bu tür yerlerde yapıyorum. Çünkü buradaki aşağı ve yukarı hareketler artık zaten aşağı düşmüşüz ya. Burada biraz daha alım tarafında daha kısa süreli biraz daha düşük, ama düşükten kastımız şu, artık insanlara çok tatmin edici gelmiyor da ben çok tatmin edici buluyorum. İşte %10, %20 bareminde yapılacak işlemleri, karla yapılacak işlemlerin gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani sen bir coin'i alıyorsun. Hemen onun üzerine işte kendi belirlediğin coin'lerde, dediğim gibi hızlı bir şekilde artacağını düşündüğün coin'lerde %10, %20 bandını koyuyorsun. O band senin için kesin ve kesin, bu arada net olmalı. Daha üstüne çıkmamalısın. Yani daha ben bu zaten arttı, ben daha bundan çok daha fazla giderim değil de hani orada da şunu şey yapabilirsin. İşte sallıyorum 10 TL'ye bir coin'e girdin, %20 koydun, 12 TL oldu. 12 TL olduğunda da işte tekrar döndüğünde 11,5'a mesela, zaten hedefine ulaştı ya, daha da yükselebilir mi diye artık aklını karıştırıyorsa işte 11,5 seviyelerinde ne yaparsın? İşte stop koyarsın mesela. Bakın, zararda stop koymuyoruz, kârda stop koyuyoruz. Yani 10'dan 12'ye çıktı. Zaten senin için tatmin ediciydi ama senin de aklında bir soru işareti kaldı. Dedin ki acaba bu daha da çok yükselir mi? Daha da çok gider mi dedin. Orada daha kısa vadeli long işlemleri ya da daha kısa vadeli spottan alım satımların bu dönemde para kazandıracağını düşünüyorum. En azından ben stratejimi bu şekilde uyguluyorum. Daha kısa süreli böyle vurkaç şeklinde işlemler yapılabilir. Tabii ki dünyadaki haberleri de takip etmek gerekiyor. Şu açıdan takip etmek gerekiyor. Burada hani şunu diyemiyoruz hakikaten. Yani Bitcoin bugün şunu söyleyemiyorum ciddi. Yani Bitcoin 40 bin dolara düşmez diyemiyorum artık. Düşebilir. Hani Bitcoin 15 bin dolara düşmez. O 15 bin dolarcılara hala gelmedi. Onlar da muhtemelen hani biraz daha düştüğünde ya da düşerse gelecektir. Dolayısıyla burada gayet işte düşüşte tepki alabileceği seviyelerde, artık insanlara göre bu dönemde dibin yaşandığı bir dönemde kısa süreli al-satlar insanlara para kazandırabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu şekilde kendinize bir hedef koyup işte ben buradan aldım, %20 kar ettim, %15 kar ettim. Tabii ki bu kar hedeflerinizi çok yüksek tutmamalısınız. Orada biraz al-sat yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu tür piyasalarda al-sat daha verimlidir. Her zaman daha verimlidir. Yani hocam siz burada direkt aslında hani bu düşüşte herhangi bir zaten tepki geleceğini düşünüyorsunuz ki geliyor da zaten. O tepkide elimdeki işte 100 dolarım varsa onu 130 yapar çıkarım. Daha sonrasında düşerse tekrardan Evet. almak istersem alırım. Bir daha orada tepki vereceğini düşündüğüm yerden bir daha girerim demek istiyorsunuz. Evet, evet. Kısa süreli hani daha büyük hareketler oluyor ya. Hani Evet.
Bu hareketlerin yukarı olması çok daha söz konusu. Tabii ki burada özellikle vadeli işlemler tarafını zaten önermiyorum ama vadeli işlemler tarafında da tabii işlem açacak adamın da biraz daha işte likidasyon seviyesini uzak tutarak böyle kısa süreli al satlar yapabileceğini düşünüyorum. Ama burada sat tarafında değil de biraz daha al tarafında e, kısa süreli işlemlerin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bir de hocam tam bu dönemler aslında bu düşüş dönemleri dediğiniz gibi şeyde çok etkili oluyor. Hani normalde Bitcoin işte 60-65 bin seviyesindeyken bu az önce saydığımız coinlerden bir anda %30, %40 hareket yapmaları çok zor oluyor aslında. Ama bu düşüşlerde bir günde 6 saatte 5 saatte bunu yapıp aslında fırsatı kısa sürede de verebiliyorlar. Tabii Doğru. yarın yani mesela şunu kimse garanti etmiyor ki. Yarın mesela kalktığımızda işte Bitcoin mesela 58 bin dolar olduğunda bu sefer Hı tam hı. tersi senaryo. Az önce yayının başında konuştun yani söyledin ya onun tam Hı hı. tersi bir senaryo. Hani Bitcoin 2000 dolar düştüğünde işte onlar ciddi miktarda düşüyordu Evet, ya. Burada Bitcoin 2000 dolar yükseldiğinde o coinler bu sefer çok ciddi miktarda artabilecek. evet, doğru hocam. Aslında bunu kovalamak gerekiyor. Bu tabii ki bu da bir risk. Ama bu riski göze alınabilecek bir risk olarak değerlendiririm ben. Çünkü burada düşünsene zaten orada da aynı riski şey yapıyorsun. Diyorsun ki hani Bitcoin düşüyor. Zaten sen X bir altcoin'i almışsın. Orada da zaten çok daha fazla düşüyor. Burada diyorsun ki Bitcoin 2000 dolar yükselirse o %40 yükselecek mesela. Bu gayet mantıklı bir şey. Teşekkürler Proximo. Evet tabii şey de bitti değil mi artık? Canlı yayınlar falan da bitti. Kimse canlı yayın falan da yapmıyor. Biraz öyle hocam. Öyle olur zaten. Bu piyasa hep öyledir arkadaşlar. Ne zaman daha iyi olursa insanlar daha fazla eee, bu piyasaya Ortaya. yönlenir. Bu zamanlarda canlı yayın yapmak biraz yürek ister. Jup arzının azaltmasıyla birlikte şu an için çok iyi fiyatta. Onun için geçenki sepette de var zaten hocam. Yani evet Jup'la ilgili arkadaşlar zaten takipteyiz. Yani bugün de konuştuk kendi aramızda. Yani evet o arz onayınızda paylaştık hatta oylamaya katılın diye. Yani o arz gerçekten büyük bir arz. Ve bunu 6 ay bir sürede yok edecekler, yakacaklar. Yani gerçekten hani o noktada ileriki zamanlarda da tabii ki kendi gelişmesiyle de alakalı olan bir şey. Öyle yapıldığında mantıklı duran bir seçenek olabilir. Tepki verebileceğini düşünüyoruz. En azından düşünüyorum diyeyim. Ya bir de arkadaşlar şimdi mesela çok eski coinler de soruyorsunuz. Yani bunun hani en başından beri aslında çok net bir şekilde anlatıyoruz. Hani belli başlı paylaştığımız coinlerde bizim yaptığımız strateji nedir? Biz nasıl bir yol izliyoruz? Bunları anlatıyoruz. İşte belli bir noktaya geldikten sonra parçalı satım diyoruz. Hiçbir zaman aldığınız coinlerin tamamını satmayın diyoruz vesaire vesaire. Bu dönemleri çok görüyoruz. Şimdi çok eskiden alınmış bir coin'in de hani belli başlı zamanlar dönem kazandırdıktan sonra aynı seviyeye gelmesi ya da onun altına gelmesi gayet normal bir şekilde bu kripto sektöründe karşımıza çıkıyor. Burada her zaman dediğimiz gibi siz onu ilk başta aldıktan sonra belli bir noktadan sonra karınızı almayı kesinlikle bilmeniz lazım. Hele bu kripto sektöründe her zaman belli bir miktar nakitte olmanız lazım. Hiçbir zaman tamamen coin'de olmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu noktaları da eğer yeni katılıyorsanız lütfen ihmal etmeyin. Zaten daha önceden beri söylediğimiz ve bu stratejiyi uygulayıp işte çok fazla iyi dönüş aldığımız arkadaşlarımızı da görüyorum, ben yorumlarını okuyorum Telegram'dan. Hani onun için burada aslında kendinize bir strateji belirlemeniz ve en azından hani bizim nacizane söylediğimiz stratejileri de biraz dinleyip uygulamanızı tavsiye ediyorum açıkçası. Evet abone olmayan varsa abone olursa bu arada seviniriz kanala. Twitter tarafından da takip ederseniz seviniriz. Arkadaşlar bu arada Ethereum tarafıyla da bir Ethereum'u da açalım. Ethereum tarafıyla ilgili de konuşalım. Ethereum'da benim işte yıllar önce hatırladığım bir senaryo var. Ethereum'un işte 1000 dolar altına düşme mevzusu. İşte 1000 dolar altına düştükten sonra tekrardan işte 1000 ben 980 dolarken falan şöyle demiştim. 1100 dolara çıkar falan diye böyle bir şey söylemiştim. Şimdi Ethereum tarafı var. Ethereum tarafı 2418 dolar seviyelerine geriledi. Bu tabi buna dip diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Tabi 2111 işte Binance'a göre yukarıda görüyoruz. 2111 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ama Ethereum tarafında da Ethereum ekosistemini düşündüğümüzde işte az önce Solana için de söylediğim bir şey geçerli. Ethereum ekosistemini düşündüğümüzde de gayet burada mesela sallıyorum
işte 2400 dolardan Ethereum alıp ben 2600-2700 dolarlardan işte gayet bize bir satış fırsatı vereceğini düşünüyorum Ethereum tarafının da. Ama buradaki e, neyi uzun vade tutamıyoruz? Şu yüzden uzun vade tutamıyoruz. Çok fazla belirsizlik var. Israrla söylüyorum. Yani tek bir taraftan belirsizlik yok. İşte resesyondan tut, 3. Dünya Savaşı'ndan tut, Amerikan seçimleri, Amerika'nın faizi düşmemesi vesaire gibi global piyasalar etkileyen, global piyasaların tamamını düşüren, işte dünyanın en büyük ekonomilerini düşüren bir dönemden bahsediyoruz. Ama şunu unutmayın ki hani bunu ben biraz pandemi dönemiyle biraz bağdaştırdım ama pandemi dönemindeki düşüşü de tam göremedim. Pandemi dönemindeki düşüş nasıl olur belki? İşte pandemi dönemindeki düşüş belki onlardan bir tanesi olursa işte bir işte 3. Dünya Savaşı çıkarsa ki Allah korusun öyle bir şey olmasın gibi bir şey olursa ya da işte dünyada yeni bir işte bir virüs salgını olursa belki olabilir. Ama onun haricinde onların olmadığı bir senaryoda gayet buradan güzel tepkiler alabileceğimizi düşünüyorum. Yani bu haberlerin aslında hiçbirinin asılsız ya da hiçbirinin asılsız demeyelim. Tabii ki hepsinin bir gerçekçiliği var ama bunların olmayacağı ya da olamayacağı anlaşılınca kripto piyasası da tüm dünya borsaları da buradan bir tepki alacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla en azından bir gece, iki gece bile yeşil yaksak bu bizi dediğim gibi çok uzun vadeli olmasa da böyle bir %20, %30 karlara götürebilir. Bu iptal mi hocam? Ben iptal olduğunu düşünmüyorum. Merhabalar hocam. Piyasaya şimdi veya ilk defa girecek olsanız ne yapardınız diyor. Az önce söylediğiniz kısa alsattan başka ne yapardınız diyor. Daha niye? Yani kardır. Bunu ne yapardığınızdan daha çok kardır arkadaşlar. Sonuçta bir ürünü alıp işte 2000 liradan alıp 3000 liradan satmak güzel bir şey değil mi yani? Hani kar ederdiniz ama ne kadar kar ederdiniz falan diye düşünürseniz orada biraz daha hani bundan sonraki canlı yayınlarımızda bunu takip edip biraz daha konuşmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama bir kar edilecekse işte buralarda alıp dediğim gibi %20, %30 karlarda direkt emir girilip satılabilir diye düşünüyorum. Hep aynı şeyi söyledim bu arada. E, Yani benim fikrim bu. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bunun gerçekleşebileceği garanti değil. Bunun olmama ihtimali de var. Ama hani biz genel anlamda piyasayı bundan önce gördüklerimizle ya da piyasayı takip eden insanlarla yorumlamaya çalışıyoruz. Süleyman'ın yorumuna güldüm hocam. Hocam bence bir fırsat gelecek. Siz de 2-3 cümleyle yazacaksınız Twitter'dan. Biz de önemli sanmayacağız. Sonra tak 150 atıp oturup ağlayacağım demiş de. Yani biz her şeyi açıklıyoruz arkadaşlar. 2-3 cümleyle bırakmıyoruz mesela. O BOME'de bildiğiniz örnek veriyorum. Tüm detayına kadar yazdık. Neye göndereceğinizi, nasıl yapacağınıza kadar. Ya da diğer bütün tweetlerimize. Sent'te olsun, Evet, ötekilerde evet. olsun. Hepsine yazdık yani. 2-3 cümle nereden çıktı bilmiyorum ama. Neyse siz bizi özlemişsiniz. Biz de sizi özlemişiz. Bugün olması iyi oldu bu yayının. O da bence manidar. O da iyi oldu. Çünkü hani piyasa biraz daha durgunken ya da nasıl diyeyim bir hareket yokken bir şey yokken de işte BOME sonrası beklentiler yüksekken de e, sırf bir şeyi paylaşmakla çok manasız geliyor bize arkadaşlar. Biz o tarafta hiçbir zaman değiliz. Çünkü biz BOME'den sonra mesela sallıyorum BOME'den sonra bir tane tweet atsak herhalde oraya kaç milyon dolar yatırım yapılırdı ben bilmiyorum ama biz bunun fırsatçılığından öte biz biraz daha gerçekçiliğindeyiz. Yani biz biraz daha realistik düşünüyoruz. O yüzden sizleri seviyoruz. Bence bu yayını burada bırakalım. Özleyin. Yarın da yaparız. Bundan sonra yaparız. Dediğim gibi kısa vadeli benim görüşüm son görüşüm şu. Bu gece de olsa, yarın da olsa biraz daha kısa vadeli hesaplar, kısa vadeli alımlar, satışlar demiyorum, kısa vadeli alışlarla böyle %10, %20 tabii ki bunu kaldıraçta girdiğinde çok yüksek bir kaldıraçta tabii ki girmemelisin. İşte %20 çarpı 2 kaldıraçta %40 çarpı 3 kaldıraçta %60 gibi böyle kısa vadeli hedefler kovalanabilir. Özellikle işte Solana ekosistemindeki coinler bakılabilir. Ethereum bakılabilir. Ki Ethereum bugün 2111 dolardan işte şu an 2400 dolarlara
şey yapmış. Yani sabah kalktığımızda belki 2800 dolar olabilir Ethereum. Bunlar çok hızlı tepki alabilecek coinler. Bu taraflara bakılabilir diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yayında yavaş yavaş kapatalım. Yayın kısa olsun, güzel olsun. Yarın bir gün tekrardan yayın yaparız. Hani piyasa iyi giderken değil, kötü giderken daha çok yayın yaparız. Merak etmeyin arkadaşlar. Umarım daha iyi gider. Biz de hani en azından bu bir ay 2 ya da 15 günkü süreçte iyi giderken de tabii ki canlı yayınları yapmaya devam ederiz diyorum. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ekip arkadaşlarım yayını kapatır. Görüşmek dileğiyle. Akşamlar hocam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Barış Hoca'nın dediği gibi genel bir yorumlarımızı zaten yaptık. Aynı zamanda her zaman iyi günde de kötü günde de sizlerle birlikteyiz. Zaten siz istediğiniz için de bu canlı yayını açtık. Umarız ki daha güzel, daha yeşil bir piyasa ile de ilerleyen zamanlarda tekrar karşılaşacağız. Yani hiç kimse karalara bağlamasın bu kriptonun içerisinde. Gerçekten normal bir hareket. Bunlar aşağı yukarı bunların hepsi olabilecek. Nasıl işte 50'den 40'tan 70'e gidebiliyorsa oradan buralara inişli çıkışlı bir piyasa. Karşımızda her zaman kripto 7/24 aktif olduğundan dolayı da onun için ümitsiz olmayın yani bunu demek istiyorum. Kısacası yayına katılan herkese teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara söz bırakıyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için. İyi akşamlar dilerim ben de. Görüşmek üzere. Katıldığınız için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Katılan herkese teşekkürler. İyi akşamlar.